Sence de artık hayatında bir şeyleri değiştirmenin vakti gelmedi mi? Sence de artık güzel bir hayat yaşamanın vakti gelmedi mi? Sence de artık o hayallerine ulaştığın o versiyonuna dönüşmenin vakti gelmedi mi? Hayatında bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Şu an hayalini kurduğun o hayatı yaşamadığını çok iyi biliyorsun. Sen de bunun farkındasın. Hatta belki o yüzden bu video senin karşına çıktı. Ve belki bu yüzden sen şu an bu videoya tıkladın ve bu videoyu izliyorsun. Ki açıkçası kendin için ve hayatın için çok doğru bir karar verdin bu videoyu izleyerek. Ve bu videonun sonuna geldiğinde de umarım gerçekten hayatını değiştireceğiz birlikte. Hem de hayatını güzel bir anlamda değiştireceğiz. Güzel bir yönde değiştireceğiz. Ve artık sen de hayallerini yaşayabileceksin. Artık sen de bu dünyada gerçekten güzel bir hayat sürebileceksin. Potansiyelini yaşaman gerekiyor. Hayallerine ulaşman gerekiyor. Keyifli, güzel bir hayat yaşaman gerekiyor. İstediğimiz şey sadece başarı, o bu değil. Aşk da istiyoruz, sevilmek de istiyoruz. Güzel ilişkiler kuralım, mutlu yaşayalım. Her konuda güzel, mutlu, huzurlu bir hayatımız olsun istiyoruz. Ben bunu başardım. Bunu senin de başarmanı istiyorum. Ben gerçekten mutlu, huzurlu, her konuda tatmin olduğum bir hayat yaşıyorum. İlişkimde de mutluyum. Genel her türlü ilişkimde de mutluyum. Sadece sevgilim değil. Arkadaşlıklarım, ailem. Yaptığım işi çok seviyorum. Ama şöyle bir dışarıya baktığımda, insanlara baktığımda bir şeyler hayatlarına ters gidiyor. İşte artık bunu değiştirmemiz gerekiyor. Senin de bunu değiştirmen gerekiyor. Hayatında artık bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. Biliyorum, %100 mutlu olmadığını çok iyi biliyorum. %100 tatmin olmadığını çok iyi biliyorum. Aynaya bakıp bundan daha fazlası olduğunu düşündüğünü de çok iyi biliyorum. Bundan daha başarılı olabileceğini bildiğini çok iyi biliyorum. Hayallerin var ve sen o hayalleri imkansız görüyorsun. Bunu da çok iyi biliyorum. Ama hayır, hiçbir şey imkansız değil. Bu videoda bunları konuşacağız. Ve bu videoda gerçekten senin hayatını değiştireceğiz. Çünkü artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. O halde hadi gel bugün senin hayatını birlikte değiştirelim. Birlikte güzelleştirelim. Öncelikle kanala hoş geldin. Ben Beste Doğa Güven. Ve eğer kanala abone değilsen videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutma lütfen. Eğer kanala abone olduysan ve videoyu beğendiysen videomuza başlayabiliriz. Ve bu arada yanında kalem kağıt varsa ben bugün konuşacağımız şeyleri not tutmanı da isterim. Ama eğer yanında bir kalem kağıt yoksa ve not tutamıyorsan da bu video burada duruyor. Sonra tekrar izleyebilirsin. Hiç acelesi yok. Çünkü artık vakti geldi. Artık bir şeyleri değiştirmenin vakti geldi. Bu videoyu birazcık da böyle bir psikolog havasında değil de bir arkadaş gibi, bir dost gibi çekmek istiyorum. Ama şöyle bir atasözü var, sen de hatırlarsan. Dost acı söyler. Yani dost aslında senin iyiliğini ister. Ve bu kanalda ben herkesin iyiliğini istiyorum. Zaten bu kanalın var olma amacı bu. İnsanlığa iyilik yapmak için açıldı bu kanal. İnsanların hayatını güzelleştirmek için. Onları bir üst frekansa, onları bir üst noktaya taşımak için aslında açıldı bu kanal. Yani sanki biz bir yakın arkadaşmışız, bir dostmuşuz gibi. Sanki karşılıklı bir görüntülü konuşma yapıyormuşuz gibi de hayal edebilirsin aslında bunu. Şimdi birincisi şu olacak. Eminim hayallerin var değil mi? Böyle hayal kuruyorsun. Ve genelde hayalin adı üstünde gerçekleşmesi çok zor şeyler olabilir. Mesela senin bir gelirin vardır ama sen o gelir düzeyinin çok üstünde bir şey hayal edersin. Mesela bir sürü özel uçağın olsun veya bir sürü yatın olsun isteyebilirsin. Bu bir hayaldir. Ya da mesela tüm dünyanın dinlediği bir şarkıcı olmak. Belki sesin güzel değildir ama sen böyle tüm dünyanın dinlediği, o sahnede olan bir şarkıcı olmayı hayal ediyor olabilirsin. Uzaya gittiğini, uzaydaki bir astronot olduğunu hayal ediyorsundur. Anladın mı? Yani buna milyonlarca örnek buluruz şu an. Bir sürü kombinasyonu var. Hayal adı üstünde böyle zor gerçekleştirmesi, gerçekçi olmayan şeyler olabilir. Ki bu çok güzel bir şey. Hayal kurmak harika bir şey. Ama senin artık birazcık da gerçekçi hedef de belirlemen gerekiyor. Hayal kur nereye kadar? Bak, ne dedim videonun başına? Dost acı söyler. Ben senin iyiliğini istiyorum. Ben senin kötülüğünü istesem derim ki hayal kur. Sabahtan akşama kadar müzik dinle, hayal kur. Evinde sabaha kadar hayal kur, böyle sabahtan akşama kadar derdim. Eğer seni önemsemeseydim. Ama seni önemsediğim için diyorum ki ciddi ve elle tutulur ve birazcık da gerçekçi hedeflerinin olması gerekiyor. Hayal ve hedef ikisi çok farklı şeyler. Hedef dediğin şey bir hedef adı üstüne belirlersin ve onu gerçekleştirmek için de uğraşırsın. Ve bu da tabii ki birazcık gerçekçi olur. Dediğim gibi hayal kurmak harika bir şey. Hayal gücü inanılmaz güzel bir şey. Bunu bir psikolog olarak, nörobilimde uzmanlaşmaya devam eden bir psikolog olarak söylüyorum ki hayal kurabilmek bir yetenek. Herkes hayal kuramıyor. Yani bu bir yetenek. Beyninin bir bölgesi bunu yapıyor aslında. Yani bu harika bir şey. Ama hayal kur nereye kadar?
Hedef lazım. Senin artık acilen kendin için bir hedef belirlemen gerekiyor. Bununla ilgili de bir video çekerim. Bu kısmı çok uzatmayalım. Hedef nasıl belirlenir? Bunun için ne yapabiliriz? Veya hayat amacımızı nasıl bulabiliriz? Bununla ilgili de konuşuruz tabii ki de. Ama umarım anladın. Hedef belirlemen gerekiyor. Bir hedefinin olması gerekiyor artık. Sana birinci tavsiyem şu. Bir hedef belirliyorsun ve bu hedef içinde her gün o hedef için bir adım atıyorsun. O hedef ne olursa olsun. Mesela benim için hedefim çok başarılı bir psikolog olmaktı ve buna genç yaşımda eriştim. Çok şükür ki genç yaşımda istediğimin çok daha ötesinde bir seviyeye geldim. Ben ne yaptım? Her gün işte başarılı bir psikolog olma hedefi için küçük de olsa bir şey yaptım. Atomic Habits kitabını okumuştuk en yakın arkadaşım Su'yla ve bizim için çok faydalı bir kitap oldu. Atomic Habits de şunu söylüyor. Her gün küçük de olsa bir şey yap. O versiyonun için, o hedefin için. Mesela benim için işte başarılı bir psikolog olmak. Ben onun için her gün bir şey yapmadığım günler bile olsa evde bir sayfa kitap okuyordum. Bunun için uğraşmak, bunun için küçük de olsa her gün bir şey yapmak. Ya da mesela analiz yeteneğimin çok iyi olduğunu söylerler ki bu yüzden de gerçekten danışanlarımla da çok güzel ilerleyebiliyorum. Böyle küçük bir cümle onların söylediği aslında bilinçaltında o kadar önemli kodları buluyorum ki mesela o küçücük bir cümle onun aslında sevgilisiyle olan ilişkisini şekillendiriyor. Hayatla olan ilişkisini şekillendiriyor. O minicik. İşte bu benim yeteneğim diyebilirim. Analiz yeteneğim var. Bu konuda hiç mütevazı olamayacağım. Ama mesela yine bu konuda bana destek olan en teşekkür edebileceğim kişilerden bir tanesi yine en yakın arkadaşım Su'yum. Biz Su'yla mesela hiçbir şey yapmadığımız günlerde bile oturuyorduk evde mesela. Hiçbir şey yapmıyoruz ama kahve içiyoruz, yemek yiyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz yani tam olarak. Ders çalışmıyoruz. Hiçbir şey. Verim sıfır. Hiçbir şey yapılmıyor. Ne kadar tembel duruyor dışarıdan değil mi? Ama hayır. Oturuyorduk. Bir şey analiz ediyorduk. Mesela bir film izliyorduk. O filmdeki karakteri analiz ediyorduk. Şurada borderline olabilir mi? Bu kişi narsist olabilir mi? Böyle analiz ediyorduk. Yani ben kısacası hiçbir şey yapmadığım günlerde bile aslında bir şey yapıyordum o hedefim için. Hani dediğim gibi evde yatıyorum pijamalarımla. Gün boyu böyle kahve içiyorum, yemek yiyorum. Lak lak yapıyorum gibi duruyor dıştan. Yani çok tembel bir görüntü o. Ama hayır yapıyordum. En yakın arkadaşımla sohbet ediyordum ama ettiğim sohbeti bile yine kendi alanımla ilgili bir konuya çekiyordum. Bunu sen de yapabilirsin. Bir hedef belirle ve her gün onun için küçük bir adım at. Ya da mesela hedeften kastım başarı değil. Bak yanlış bir örnek belki verdim. Mesela senin için illa böyle olmak zorunda değil. Bir başarı, bir şey olmak zorunda değil. Hedefin güzel bir vücuttur. Güzel bir vücuda erişmek istiyorsundur. Senin hedefin budur. Daha dış görünüş olarak daha güzel görünmek istiyorsundur. Tamam. Onun için ne yapacaksın? Her gün küçük küçük adımlar işte. Spora mı gidiyorsun? Belki ilk gün 2 saat gym yapamayacaksın. Böyle basamayacaksın. Ama onu yapamadığın günler bile 5 dakika yürümek. Bak çıkıp 5 dakika yürümek, bedenini hareket ettirmek. Ya da hedefin milyarder olmak mı? Onun için ne yapacaksın? Her gün küçük küçük para biriktireceksin değil mi? 3'e 5'e bakmadan. Bir hedef belirliyorsun ve o hedef için küçük küçük her gün adım atıyorsun. Bir hedef belirle ve o hedef için her gün küçük de olsa adımlar atmaya başla. Sana birinci tavsiyem bu. Bir diğeri şükretmeye başla. Bak ben belki her videomda bunu vurguluyorum ama şu anda da şuradan gitmek istiyorum. Hayal et ki yeni biriyle tanıştın. Bir arkadaş edindin, birisiyle arkadaş oldun. Ve sen o kişiye bir iyilik yapıyorsun. O sana teşekkür etmiyor. Ertesi gün yine yapıyorsun. Yine teşekkür etmiyor. Aksine mutsuz oluyor. Böyle nankörlük yapıyor. Bunu beğenmediğini söylüyor. Üçüncü gün yine yapıyorsun. Yine böyle sana teşekkür etmiyor ve nankörlük yapıyor. Yani senin ona verdiğin o iyiliği, o nimeti beğenmiyor. Nankörlük yapıyor. Bir daha o kişiye yardım etmek ister miydin? Bir daha o kişiye iyilik yapmak ister miydin? Çünkü mutlu olmuyor ki. Mutlu olmuyor. Yapmazdın. İşte hayatta da bu sistem geçerli. Hayatın sistemi böyle. Sen mutsuz olursan sana verilmez ki zaten. Ama tam tersi arkadaşın sana hep teşekkür ediyor. Mesela bir kahve yapıyorsun. Çok güzel kahve diyor. Eline sağlık diyor. Daha çok kahve yapasın gelir değil mi? Ya da bir iyilik yapıyorsun işte neyse. O iyilik için sana teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın dese sen daha çok onu yapasın gelir. Artık her gün onu düşünürsün. Ona bugün acaba ne yapsam diye düşünürsün. Çünkü o kadar mutlu olur ki. İşte hayatta da böyle. Sen o kadar mutlu olacaksın. O kadar şükür edeceksin. O kadar teşekkür edeceksin ki sana daha da çok verilecek. Yani sen bugün cebindeki
100 lira için teşekkür edeceksin ki sana 100 milyon verilecek. Sana veriliyor. Hayatta bir sürü nimet veriliyor. Sen bunları görmüyorsun. Her şey bir nimet. Yani benim hep verdiğim bir örnek. Şu an bu videoyu izliyorsun ya. İnternete erişimin var ya. Telefonun, bilgisayarın, tabletin veya bir televizyonun, bir teknolojik aletin var ya. Ne kadar şanslısın, farkında mısın? İnternete erişemeyen bir kesim var dünyada şu an. Şu an dünyada telefonu olmayan, senin bu beğenmediğin, ya yeni modeli çıkmış acaba yenisini mi alsam dediğin bu telefonun için dua eden insanlar var. Nankörlük yapmayacaksın. Şükredeceksin. Sana ikinci tavsiyem bu. Hayatını değiştirmek ve güzelleştirmek için bugünden itibaren artık şükretmeye lütfen başla. Üçüncü maddemiz. Bir hobi bulmak. Şimdi yine dediğim gibi dost acı söyler bir video olacak. Eğer gününün belli bir kısmını sosyal medyada bir şeyler kaydırayım, edeyim diye geçiriyorsan yanlış yoldasın. Senin o hayalini kurduğun o insan böyle yapmazdı. Senin acilen bir hobi bulman gerekiyor. Kendine uygun bir hobi bulman gerekiyor. Hobiden kastım yani bizim Türkiye'de mi böyle bilmiyorum. Çünkü ben yurt dışında hiç böyle karşılaşmadım. Yani yurt dışında insanların o kadar ilginç hobileri var ki ben böyle hani kalıyorum. Nasıl ya diyorum, bu hobi mi falan. Çok fazla hobileri var insanların. Ama Türkiye'de hobi deyince şu akla geliyor. Futbol, tenise gitmek, golfe gitmek, resim çizmek, işte piyano kursuna gitmek, gitar kursuna gitmek. Meşakkatli, yani Türkiye'de hobi deyince meşakkat, vakit harcaman lazım, para harcaman lazım. Meşakkatli Türkiye'de hobiler niyeyse. Ama hobi bulabilirsin kendine ve bunu bul. Hobi dediğimiz şey, dediğim gibi az önce verdiğim örnekler olmak zorunda değil. Golfe gitmek, tenise gitmek, yüzme kursuna gitmek zorunda değilsin. Her şey bir hobidir. Sen evde yazı yazabilirsin. Bu bir hobidir. Sen evde boyama yapabilirsin. Bu bir hobidir. Yürüyüşe çıkmak bir hobidir. Yaşlılarla sohbet etmek bir hobidir. Yani hobi dediğimiz şey boş vaktinde sana iyi gelecek. Hani mesela boş vaktinde TikTok kaydırmak, Instagram Reels kaydırmak yerine sana bir şey katacak ve ruhunu da besleyecek bir şey yapmak. Hobi derken bundan bahsediyorum. Yemek yapmak bir hobidir. Evinde mesela farklı bir, diyelim ki tatlı yapmak, böyle değişik bir tatlı denemek, değişik bir yemek denemek. Eğer mutfağa ilgin varsa bu bir hobidir. Yani hobi dediğim gibi ruhunu besleyecek bir şey aslında senin. Hani illa bunun için dediğim gibi aşırı büyük işte piyano kursuna gitmene, gitar kursuna gitmene, golf kursuna gitmene gerek yok. Kitap okumak da bir hobidir. Kitaptan kastım yine hani yıllarca bize işte kitap oku da ne okuyacağız? Yani o ilgi alanını bul. Eminim var. Hepimizin bir ilgi alanı var. Hepimizin ruhunu besleyen bir şey var. Benim için kesinlikle işte psikoloji alanı, ruh alanında bir şeyler araştırmak çocukluğumdan beri. İkincisi de bir şeyler boyamak. İlla ki senin de vardır. Bunu bul. Evde 3-4 saat TikTok kaydıracağını veya Instagram Reels kaydıracağına sana iyi gelecek bir şey yap. Bir hobi bul. Dediğim gibi bunun için böyle yüksek budgetlı bir şey, bütçeli bir şey bulmana gerek yok. Sen o kadar emek vermene gerek de yok yani. Evde yapabilirsin. Bir sürü hobi var evde, dışarıda. Bulursun onu. Her şey bir hobi olabilir. Bugünkü konuşacağımız her şey aslında çok küçük gibi duruyor ama emin ol hayatını değiştiriyor. Yani sen diyorsun ki alt üstü hobi bulmak. Ama ne kadar şey değiştiriyor. Bir diğeri, artık bu huyunu değiştirmen gerekiyor. Sadece sana faydası olacak şeylere para harca. Bak, bunu not alır mısın? Sadece sana faydası olacak şeylere para harca. Bugünden sonra. Bunu da not al. Günümüzde kapitalizmin yönettiği bir dünyada yaşıyorken hepimiz sanki her şey gerekliymiş gibi görüyoruz, değil mi? Labubu bebek. Yani labubu alıp ne yapacaksın? Sana ne faydası var mesela? Böyle gereksiz şeyler almaktansa kendine yatırım yapmaya başla bugünden itibaren. Mesela neye para harca biliyor musun? Kendine bir şey katacak bir eğitime para harca. Neye para harca biliyor musun? Git bak. Arkada kitaplık var. Git kendine bir kitap al. O kitaba verdiğin paraya acıma. Çünkü o kitap sana bir ömür bilgi katacak. Sana bir şey katacak o kitap. Git terapi al. Terapi aldığında o terapi senin hayatını güzelleştirecek. Terapi aldığında senin ilişki problemlerin düzelecek. Terapi aldığında senin hayattaki problemlerin düzelecek. Terapi aldığında senin hiç fark etmediğin gölge kimliğini bulacaksın. Terapi aldığında seni o hayallerine ulaşmanda o sabote eden o iç sesini bulacaksın ve onu dönüştüreceksin.
dönüştüreceksin. Sana bir faydası olacak, sana geri faydası olacak bir şeye para harca. Sadece bugünden itibaren buna para harcamaya başla. Ya da atıyorum lüks bir çantayı aldığında sana ne faydası olacak? Veya git bu arkadaki dediğim gibi kitaplardan al. Kendine bir şey katan bir şeye para harcamaya başla. Spor. Mesela git bir spor salonuna yazıl. O paranı ona ver dediğim gibi. Git bir hobi bul. Paranı ona ver. Mesela işte az önce konuştuk hobiler. Veya piyano kursu dedik. Mesela gitar mı çalmak istiyorsun? Piyano mu çalmak istiyorsun? Bir hayalin mi var? Ona para ver işte. Hobiye para yatır. Kendine para yatır kısacası. Sana geri dönüşü olacak bir şeylere para yatır. Bir hobi sahibi olmak, terapi almak, kitap almak, eğitime para harcamak ya da mesela sağlığın için sağlığına para harca. İşte paranı sana geri dönüşü olacak şeylere harca. O kapitalizmin sana dayattığı o şeyleri alma. Mesela 2 önceki videomda sanırım söylemiştim allık. Herkes allık alıyor. Bir insanın 20 tane allığı olamaz. O videomda bunu söyledim. Ne yapacaksın alıp o allığı? Senin allığın mı yok? Allığa ihtiyacın yok senin. Senin dediğim gibi benim bu arkadaki gördüğün kitaplıktaki gibi kitap okumaya ihtiyacın var. Allık alacağına git kitap al, hayatını değiştir. Saçma sapan böyle şu çanta çıkmış, bu çıkmış diye onu alacağına git kendine yatırım yap. Git eğitim al, git terapi al. Artık bugünden itibaren saçma sapan o kapitalizmin dayattığı yok labubu bebekmiş, yok bilmem neymiş, şurada şu taytı alayım, kıyafet çıkmış onu alayım, yeni bir makyaj malzemesi çıkmış onu alayım, bunu alayım. Çünkü dediğim gibi yaşadığımız dünya kapitalizm tam olarak bunu istiyor zaten. Sen bütün paranı harca ki kendine bir şeyin kalmasın, kendine yatırım yapama, mutsuz ol. Hayır ama ben senin mutlu olmanı istiyorum. Bugünden itibaren de sana bunu diyorum. Gereksiz şeyler alacağına alma, kendine yatırım yap. O parayı kendine harca. Eğitim al, kitap al, terapi al, sağlığına yatırım yap. Kendine yatırım yap bugünden itibaren. Kapitalizmin sana dayattığı maddesel, çanta, kıyafet, makyaj o gereksiz şeyler yerine kendine yatırım yap. Mesela dil kursuna git. Dil öğren veya git bir yeri gez, müze gez, bir yere git, kendine bir şey kat. Onu almak yerine, o makyaj malzemesini almak yerine kitap aldığında, o kitabı okuduğunda senin hayatın değişecek. İşte o gün o hayalindeki kişi olacaksın. Makyaj malzemesi alarak, tüketim çılgınlığı yaparak bir yere gelemeyeceksin. O yatırımı kendine yapacaksın. O parayı kendine harcaman gerekiyor. Bunu da sana hatırlatmak istedim. Ne zaman ki sen artık kapitalizme değil de kendine para harcadığın gün, işte o gün hayatın güzelleşecek ve işte kendinle ilgili değiştirmen gereken konulardan bir tanesi de bu. Bir diğeri artık bu hayatın kendi hayatın olduğunu ve kendin için yaşamayı öğren. Şimdi normalde şunu derdim. İşte bu senin hayatın. Neden başkalarını memnun etmek için uğraşıyorsun? Neden hayır diyemiyorsun? Neden el alem ne der diye düşünüyorsun derdim. Ama psikolog olduğum için bunun ne kadar karmaşık ve ne kadar zor bir durum olduğunu çok iyi biliyorum. Bu genelde bizim çocukluğumuzda oluşan bir durum. Yani hayır diyemiyorsun çünkü belki diyorsun ki hayır dersen beni sevmezler. Ya da hep başkalarını memnun etmeye çalışıyorsun çünkü sanıyorsun ki onu memnun edersem sevileceğim, değer göreceğim, saygı göreceğim. Neyse artık çok karmaşık. Yani şu an bu videoda konuşabileceğim bir şey değil bu. Bunun için zaten yıllardır okuyorum. Psikolog oldum. Danışanlarımla bunu çalışıyorum. Bu çok kompleks, çok karmaşık bir durum. Ama eğer böyle yatkınlıkların varsa insanlar ne der diye düşünmek, sürekli birilerini memnun etmek, yani o sürekli birilerini memnun etme ya da sevgilindir, arkadaşındır, aman küsmesin, aman kırılmasın gibi yatkınlıkların varsa bil ki bu karmaşık bir psikolojik durum. Yani sana şey diyemem. Takma kafaya insanların ne dediğini diyemiyorum çünkü çok karmaşık bir durum. Bunu çözmek için birazcık vakit harcaman, zaman harcaman gerekiyor. Veya bunun için terapi alabilirsin. Terapi bunun en güzel yolu. Çünkü terapide zaten direkt o bilinçaltındaki o durumu öğrenmiş olacaksın. Neden hayır diyemiyorsun? Niye sürekli insanların senin hakkında ne düşündüğünü önemsiyorsun? Veya neden onu memnun edeyim, bana kızmasın, küsmesin, kırılmasın veya kendinden çok niye başkasını düşünüyorsun? İşte bunu anlamanın en güzel yolu terapidir. O yüzden terapi alın. Ben bunu videolarımda söylemek zorundayım bir psikolog olduğum için. Ve benden terapi almak isteyenleriniz çok oluyor. Onun için de iletişimi buraya bırakıyorum. info@bestedoğan.com mail adresine mail atarak benimle veya asistanımla iletişime geçebilirsiniz. Dediğim gibi bu çok karmaşık bir durum ama çözülmesi gereken bir durum. Bunu çözmediğin sürece asla kendin için yaşayamayacaksın. Bunu bir şekilde çözmen gerekiyor eğer böyle yatkınlıkların varsa. Bunun için
için vakit ayırman gerekiyor. Dediğim gibi bu çok karmaşık bir durum. Bu senin çocukluğunda şekillenen bir şey. Bunu bir anda evet ya ben artık hayır demeyi öğreneceğim diyemezsin. Çok zor. Çünkü hayır dersen belki terk edilmekten korkuyorsun. Sevilmemekten, değer görmemekten, bilemeyiz artık onu. Bunun için dediğim gibi bir vakit ayırman gerekiyor kendine. Ama bunu halletmek zorundasın. Öbür türlü hayatı yaşamış olmayacaksın. Artık dediğim gibi o hayalindeki hayat için, o güzel hayat için değiştirmen gereken şeylerden bir tanesi de bu madde. İnsanları memnun etmekten vazgeçmek, hayır demeyi öğrenmek ve sınır çizmeyi öğrenebilmek. Sonuncusu, çok konuşmuşum. Bunu artık hızlıca söyleyeyim. Kibar olmak, kibar bir insan olmak. Kibar bir insan olduğunda hiçbir şey kaybetmeyeceksin. Aksine çok şey kazanacaksın. Bırak insanlar kaba olsun. Bırak sana ne kadar kibar, bu niye böyle, ne kadar nazik desin. Hiç önemli değil. Kibar bir insan ol. Kibar bir insan olmaktan asla vazgeçme. Bak bugün bu sözümü bir kenara yaz. Kibar ol. Tamam mı? Sana kibar ol dedim ya. Günün birinde haklıymış diyeceksin. Kibar olmak sana hiçbir şey kaybettirmeyecek. Şimdi ben böyle konularına girmeyeceğim. Karmadır, spiritüelliktir. Öyle şeyler konuşmuyorum zaten bu kanalda ama sen benim dediğimi dinle. Benim var bir bildiğim. Ben bir şeyleri doğru yapmışım ki burada konuşuyorum zaten. Kibar ol. Kibar ol. Herkese kibar ol. Sana hizmet eden bir garsona da kibar ol. Yolda gördüğün birine de kibar ol. Günaydın de, hoşça kalın de, kolay gelsin de. Genel olarak herkese kibar ol. Sana kaba olan insanlara bile kibar ol. Emin ol bunun karşılığını alacaksın bak. Sana garanti ediyorum. Hiçbir şey kaybetmezsin. Bugünden itibaren kibar bir insan olmaya da başla ama özellikle de kendine kibar ol. Kendine de çok kibar ol. Seni çok ama çok seviyorum. Videoyu bitirmeden önce de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarını da benimle paylaşmayı unutma. Seni çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Hoşça kal.